izleyiciler hoş geldiniz. Bugün sizlere bağırsak florası kadar önemli bir dokudan bahsedeceğim: kahverengi yağ hücreleri. Tip 2 diyabetten koroner arter hastalığı, kardiyak ve metabolik rahatsızlıklara kadar sizi koruyabilecek olan kahverengi yağ hücreleri. Kahverengi yağ hücrelerimi arttırarak zayıflayabilir miyim? Evet, zayıflayabilirsiniz çünkü kahverengi yağ hücreleri bunu da yapıyor. Sözünü ettiğimiz bu özel yağ hücreleri mitokondriden çok zengin olduğundan mikroskopla bakınca koyu görünür. Normal yağ hücreleri ise yarı uyur durumda olduğu için çok az enerji kullanır, dolayısıyla renkleri beyazımsıdır. Size kötü bir haberim var: kahverengi yağ oranı maalesef insan yaşı ile ters orantılıdır. Yeni doğmuşlarda ve kış uykusundaki memelilerde çokça bulunur. Aynı zamanda metabolik olarak aktif yetişkin insanlarda da bulunur. Kahverengi yağların birinci işlevi vücut ısısını düzenlemektir. Üşüdüğümüz zaman kaslar titreyerek kendisini ısıtmaya başlar. Kahverengi yağlar ise bu titreme hareketini yapmadan ısı üretir. Beyaz yağın aksine kahverengi yağda demir içeren mitokondriler vardır. Beyaz yağdan çok daha fazla kılcal damar vardır. Bunun sebebi dokuya daha çok oksijen ve besin sağlamak ve üretilen ısıyı bütün vücuda dağıtmaktır. Size mesela burada can alıcı bir bilgi vereyim. Ilık bir duş sonrası soğuk duş kahverengi yağ hücrelerini harekete geçirir. Kahverengi yağ hücreleri bizi birçok hastalıktan korur ve bu hücreler aynı zamanda harekete geçince zayıflamamıza yardımcı olur. Birkaç konudan bahsettikten sonra kahverengi yağ hücrelerimizi nasıl arttırabileceğimizden de bahsedeceğim. Ama bu anlatacaklarım da çok önemli. Videodan ayrılmayın, benimle kalın. Soğuk duşla zayıflayabileceğimizden bahsettik. Aynı zamanda başka bir ayrıntıdan da bahsetmek istiyorum zayıflamakla ilgili. Kalori depolayan beyaz yağ hücrelerinin aksine kahverengi yağ hücreleri enerji yakarlar. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda vücutta kahverengi yağ hücrelerinin sayılarının arttırılmasının obezite için yeni bir tedavinin anahtarı olabileceği gözlemleniyor. Bir takım radyologlar 52.000'den fazla hastanın 130.000 PET taramasını incelediler. Bireylerin yaklaşık sadece %10'unda kahverengi yağ varlığını saptadılar. Ve bu %10'luk kesimde kronik hastalıklar daha azdı. Demek oluyor ki kahverengi yağ hücrelerine sahip olanların kronik rahatsızlıkları bulunmamakta. Araştırmada kahverengi yağ hücreleri az olan bireylerin de kötü kolesterolü yüksekti. Bilim dünyası bunun üzerine çok çalışsa da yağ dokusunun nasıl artırılacağı konusunda net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak egzersizin ve soğuk havanın kahverengi yağ dokusunu artırabileceğine dair çalışmalar vardır. Bu çalışmalardan en etkileyicilerinden biri 2014 yılında Diyabet dergisinde yayınlanmıştır. İnsanların üzerinde soğuk havanın etkisi incelendiğinde bu çalışmada 19-23 yaşındaki 5 erkek 4 ay boyunca takip edilmiş. Sonuçlara göre 19 derecede yani hafif soğukta yaşamak kahverengi yağ miktarını ve aktivitesini yaklaşık %30-40 arttırırken hafif sıcaklıkta yani 27 derecede yaşamak kahverengi yağ miktarını taban çizgisinin altına düşürmüştür. Bu anlattıklarımdan anlıyoruz ki egzersiz ve hafif üşümek kahverengi yağ dokularımızı arttıracaktır. Ancak çok fazla soğuğa kendinizi maruz bırakmayın. Maazallah diyorum, ne geliyorsa soğuktan geliyor biliyorsunuz. Son olarak diyabeti olanlara da müjdem var. Kahverengi yağ hücrelerinin diyabete de iyi geldiği söyleniyor. Sevgili izleyiciler, buraya kadar sıkılmadan beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, hala abone olmadıysanız abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.